Harika manzaralar var ya. Şuraya bak. Ohri Gölü tam 3 milyon yıllık bir jeolojik geçmişe sahip. O yüzden buranın kendi endemik türleri de bulunmakta. Bildiğimiz bu deniz incisi değil bu inciler. Sadece buraya özgü. Bu gölde yaşayan bir balığın pulundan yapılıyor ve bunu burada sadece birkaç aile biliyor yapan. Yani sınırlı. Oo, sıcacık kocaman. Uyar abi, sen bu işi biliyorsun ya. Mis gibi. Şurada olacak. Şuradan sabahleyin göle gireceksin. Daha ne olsun ya? Vallahi daha ne olsun. Abi bu kana yapıyor abinin biri. Turların orada size bahsettiğim o denizaltı şu an geziyor. Herkese Ohrid'den selam. Dün hızlıdan hemen Ohrid'e geldim. O yüzden çekemedim o yoldaki kısımları. Otobüsü kaçırmamak için hızlı hareket etmem gerekti. Kısaca ondan bahsedeyim. Üsküp otobüs durağı çok kötü bir otobüs durağı. Onu belirteyim ilk öncelikle. Aynı zamanda hem şehir otobüslerinin durağı hem de işte şehirler arası otobüslerin bulunduğu bir yer. Yaklaşık 13 euroya ve çok tehlikeli yollardan geçerek geldik. Efsane virajlar bulunmakta ve çok bozuk yollar. Buraya gelirken yani ya gündüz gözüyle gelmek gerekiyor ya da dikkatli gelmek gerekiyor eğer bireysel arabayla geliyorsanız. Ohrid'de hemen şehir merkezinin içindeyim. Burada fazla durmayacağım. Bugün hemen şimdi gezeceğim. Ondan sonra saat 5'te buradan en son Arnavutluğa Tiran'a otobüs var. O otobüsle hemen Arnavutluk Tiran'a geçeceğim. Buralar çünkü yazlık yerler normalde. Yani kışın çok bir şey olacağını sanmıyorum ama hava güzel. Şu an kaldığım yerin önü burası. Bit pazarı gibi bir şey. Şu sol tarafta hemen şu beyaz binanın arkası tarafı da zaten şehir merkezi. Eski çarşı falan hemen şurası. Deniz de hemen arkamda. Yani yürüyerek bir 2 dakika mesafede burada. Ortalık burada biraz şey gözüküyor, böyle kötü gözüküyor ama güzel. Kaldığım yer de iyi, böyle balkonu var. Ondan sonra şöyle göstereyim hemen hızlıdan size içeriği. Şöyle geniş, ferah, ısıtması temiz, güzel bir yer. Türk bir aile buranın sahipleri bu arada. Böyle mutfağı da var isterseniz. Tuvaleti, banyosu mevcut. Ondan sonra bu kadar. Yeterlidir. 25 euro civarında bir fiyatı var geceliğinin buranın. Türk aile işletiyor. Geldiğinizde burayı değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi hızlıdan çıkalım hemen. Önce bir kahvaltı bakalım. Ondan sonra hemen başlayalım bakalım neler varmış burada. Booking puanı da 9,5. Biraz yansıma yapıyor ama Booking'den 9,5 puan almış. Bence hak ediyor yani, güzel, temiz. Böyle bir ana caddeye çıkıyor otelin ara sokağı. Bu şu an yürüdüğüm istikamette ileride 5 dakika ileride sağda otobüs durağı var. Terminal gibi değil de yazıhane var, bir tane otobüs yazıhanesi. Klasik bas mıydı? Öyle bir şey vardı, ismi vardı dükkanın. O dükkanın önünden bineceğim tren otobüsüne. Bir tane sabah 9'da var, bir tane de akşam 5'te olduğu söylendi. Burası böyle geniş bir meydan. Hatta burada böyle bir tarihi bir çınar var. Yarılmış yani içi. Direkler atıyorlar. Kökleri ayrılmış. Baksanıza. 1100 yıllık diyor ya. 1100 yıllık. 1100 yıl genişliğe bak. Şuradan başlıyor. Bak ağacın diğer ucu orada. Yani bir salon genişliğinde, bir ev salonu genişliğinde neredeyse. Evet, şu an kokuları takip ediyorum sadece. Bir şeyler yiyeceğim. Sıcak sıcak böyle bir hamur kokusu. Pizzamsı bir kokular geliyor. Bakalım, evet, şurada bir pizzacı mevcut. Buna bakalım. Kolay gelsin. Eyvallah, buyurun. Çok mu hello duruyorum? Neli var abi pizzalarınız? Budur margarita. Margarita. Budur sucuklu. Sucuk, şey, bizim dana et sucuğu değil mi? Tabii. Tamam. Diğeri de hindi füme falan mı? Mantar. Kaşar mantar o gibi. Margarita alabilir miyim bir tane? Video çekmemde sıkıntı var mı? Nasıl? Video çekiyorum da bir yandan, sıkıntı yok değil mi? Yok problem. Ketçap, mayonez. Yok, hiçbir şey atma abi sen ona. Şuraya oturayım ben hatta gölge eserine. Ne kadar? 100 dinar dilimi. Ketçap, mayonez. Yok, gerek. Bugün mü geldiniz? Ben mi dün? Ha, siz dün. Hangi yerde Türkiye'de? İstanbul. İstanbul. Üsküp'ten geldim buraya da dün akşam. Nereden geldiniz, ha? Yollar çok kötü ya. Çok tehlikeli. Yaramaz yollar. İsim neydi sizin?
Buyar. Muhyar. Buyar. 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 Ha çok güzel, çok değişik. Hangi yerde İstanbul'da? Kadıköy. Sen Kadıköy'ü bilirsin diye Kadıköy dedim. Kadıköy'e yakınım. Beyazıt'taymışım. Beyazıt. 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 Bir de uyurdum. Bayrampaşa'ya. Kapalı Çarşı. Gezdim biraz İstanbul'u. Ama İstanbul'u gezdiremeyiz. Lazım çok vakit gezdiresin. Değil mi? İstanbul maşallah. Ben derim. Bunlar ne gelirler Türkiye'de. Nereden insan İstanbul'da? Küçük İstanbul. İstanbul'dakiler niye geliyor biliyor musun? İstanbul'dakiler sıkıldı çünkü abi. İstanbul böyle. Çok bak. 20 milyon nüfus oldu neredeyse İstanbul. Baktım, Bizim mahallelerimiz ülke nüfuslarını geçmeye başladı. 1 milyon nüfus var. Şu an Makedonya'da 1 milyon insan yaşıyor mu? Hani nüfusu 2 milyonlu Makedonya'da mı? Yarısından çoğu dışarıda. Değil mi? öyle. Bir mahalle İstanbul'dan 2 milyon. Değil mi? İşte onu diyorum ben de. Hani şimdi insanlar bunaldı. Bizim insanımız da artık geziyor bir yandan. Hava alıyor rahatlamak için. Ne güzel burada trafik sorunumuz yok, bir şey yok. Araç trafiği yok. İlk kere geliyorsanız İlk kez geliyorum ben. yazda çok güzel. Çok insan var burada yazda. Ama en güzel tarih Mayıs değil mi? Mayıs. May, Bahar. en açan geçer sezona. September. September. Eylül. Ya, öyle. Çok nüfus gelir Türkiye'de. Türkiye'den Türk çok var. Benim arkadaşlarımın da mesela burada akrabaları var, aileleri var. Valla buralara gelince Buhyar abiyi ziyaret edin. Hemen Vezir Ali Paşa Camii'nin yanında. Güzel böyle, çok güzel dilim de yapıyor. Büyük pizzalar da yapıyor. Pizzası lezzetli. Ben de yapardım evde. Evde fırında yapardım bazen. Severim böyle ben de uğraşırım yemek işleriyle. Oo sıcacık kocaman. Buhyar abi sen bu işi biliyorsun ya. Bu kaç santim şimdi? 50. 50 santimlik bu. Bayağı iyiymiş ya. 2 kişi doysun. 3 kişi doyar bununla ya. 3 kişi de doyar. Bak ben dilimlerin gayet büyük yani. Ben 2 dilim yedim. Arkadaşlar bak bir tane bundan yedim az önce ben. Bir tane de margarita yedim. Şu an bana yetti yani büyüklüğü. Şöyle şu kağıt kadar büyüklüğü var zaten. Kocaman. Buhyar abicim tanıştığıma memnun oldum. Ben de aynı. Başka zaman yine kısmet olursa Güzel görüşmek geçmek üzere. olsun, güzel gezmek olsun, güzel geçersin. İnşallah Allah gene İnşallah nasip olur yine pizzanı yemeye geliriz diyelim. İnşallah. Daha farklı bir mevsimde. ya inşallah. İnşallah şey yaparız. Ya inşallah. Türkiye'de var mı akraba falan senin? Yoktur dostum. Yok. Gezmeye gidiyorsun gittiğin zaman Oraya sadece. gidiyoruz saçan bilmem böyle. Tekneler haydi gezelim biraz. He. Sonra gezmeye gidiyoruz. Güzel. Ona göre. Güzel. Sağ olasın hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol. Ama Vezir Ali Paşa, Ohlili Ali Paşa Camii. 15. yüzyılda inşa edilmiş bu cami. Osmanlı'nın böyle çok katmanlı mimarisini yansıtıyor. Detaylarına birazdan bakacağım şurada kimler tarafından restore edilmiş, ne olmuş. İşte bu size Prizren'de diğer tarafta bahsetmek istediğim çeşmeydi. Orada da anlatmıştım videoda. Orijinali budur. Böyle olması gerekiyor. Bunlar orijinalliğini bozmamış. Buradan akıyor, doluyor. Buradan da kapatalım boşu akmasın. Acaba bilerek mi açık bıraktılar taşmasın diye? Gerçi orada tahliye borusu var, taşmaz. Seviyesini koruyor. Orijinali böyle. Buradaki bütün sular içilebiliyor bu arada. İçiliyor hepsi. Yani caminin adı Vezir Ali Paşa Camii ama asıl Süleyman Paşa tarafından yaptırılmış 1537 yılında. Ve Belgradlı Vezir Ali Paşa tarafından da 1823'te onarılmış. Ve kilitli kapısı. Giremiyoruz içeri maalesef. Kapalı. Büyük ihtimalle öğlen açılır. Uğrayabilirsem içinde bakarız çünkü genelde burada ezan saati dışında kapatıyorlar camilerin kapısını. Çünkü dışarılarda buralarda kılmaya yer var ya. İçeri sokmuyorlar. İnciciler şöyle görüyor musunuz incileri? Bu incilerle ilgili bir hikaye var. Ohri'ye özgü Ohri incisi var. Bildiğimiz bu deniz incisi değil bu inciler. Sadece buraya özgü. Bu gölde yaşayan bir balığın pulundan yapılıyor ve bunu burada sadece birkaç aile biliyor yapan. Yani sınırlı. Onun dışında tekniği bilen kişi yok. Bunlar yapıyor. Günümüzde de hala o aileden devam ediyormuş bu Ohri incisinin şeyi. Birkaç usta sadece biliyor. Şu şekilde vitrinlerde göstereyim.
Gerçek deniz incisi görüntüsü var hepsinde ama buradaki bir balığın pulundan yapıyorlarmış. Onlara özgü bir teknik. Plasika mı öyle bir balık. Ohri şehri aynı zamanda 365 kiliseli şehir olarak da biliniyor. Tabii bu yani her güne bir kilise gibi ifade ediliyor. Böyle yani bu kadar sayıda olmasa da çok sık yoğunlukta olduğu için bu şekilde söylenmiş. Döneminde şeyi nasıl söyleyeyim ben size işte Bizans ve Slav kökenli bir yapıya sahip burası. Uzun süre işte başpiskopos, Slav bir başpiskopos bulunmuş burada. Birçok dini şeye burada ev sahipliği yapmış burası. Yani dini kökeni Balkan bölgesinde dini yapısı büyük bir şehir olarak biliniyor. Bir 5 dakika falan yürüdük. Ali Paşa Camii'nin orada en fazla yavaş yavaş. Hemen aşağı sahile meydana geldik. Arkamda gördüğünüz gibi kafeler mevcut. Etrafı dağlarla çevrili, tepelerde karlar var. Böyle bir yer. Burada bir heykel varmış. Mesela bu heykel ne heykeli bir bakalım. Bu heykelde Sveti Kliment Ohridski'ye ait bir heykelmiş. Kendisi buranın bölge için önemli figürlerinden birisi. Eğitimci. Okullar kurmuş burada. Kiril alfabesinin gelişimine büyük katkı sağlamış. Ohridski yani büyük ihtimalle Ohrid'in ismi de ondan geliyor gibi bir şey. Devam edelim bakalım. Bu da Sveti Naum Ohridski'ymiş. Önemli eğitimci ve bir azizmiş bu da. Hazır güneş varken şu deniz kenarına doğru bir inelim. Biraz gölden bahsedelim, göle bakalım. Deniz diyorum farkındaysanız. O kadar büyük ki çünkü. Sağ tarafta da böyle insanlar oturmuş güneşleniyor, çok güzel. Kafeler var. Sola doğru da ya ucu bucağı yok buranın ya. Hani göl demek buraya biraz hafif kaçıyor gibi. Ve gayet temiz. Şuradan direkt girin yani. Bakın. Orada bir tane kuğu var martıların arasında. Sahilde alabildiğinize turlar var. Tur dolu her yer. Bakın bu tekneler böyle kişiye özel turlar, küçük gruplara özel turlar, büyük gruplara. Hatta böyle küçük bir denizaltı da var burada. Az önce gördüm onu. Denizaltı mı artık neyse. Yarısı böyle suyun üstünde, pencereleri suyun altı kısmında kalıyor. Kendisi de burada zaten. Plazma adı. Şöyle buradan biliniyor. Bunlara da katılabilirsiniz buraya geldiğinizde. Hemen fiyatları da söyleyeyim size şöyle. Bakın yazmış. 20 euro, 10 euro, 30 euro, 20 euro. Herhalde turuna göre değişiyordur şeyi. Şurada bir tane var mesela 10 euro diyor. Kaleyi gördüm şu an. Hemen şurada tepede. Şu gördüğünüz kısım, arka kısım, şuralar, şu kısım eski Ohrid olarak geçiyor. Eski Ohrid evleri, Osmanlı evleri karışık. Bu taraflar tamamıyla sonralardan yapılmış binalar. Ohri Gölü tam 3 milyon yıllık bir jeolojik geçmişe sahip. O yüzden buranın kendi endemik türleri de bulunmakta. En başına da bunların Ohri'ye özgü alabalık geliyor. Denenmesi gereken yiyeceklerden birisiymiş burada. Aynı zamanda ve sınırlı sayıda avlanmasına izin veriliyor. Korunuyorlar çünkü. Birçok fazla türe sahip. Avrupa'da da en özgü tatlı su, kendi ekosistemini barındıran, koruyan en özgü tatlı su olarak kabul ediliyor. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO. Babe, I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79. Muazzam harika bir manzara var şu an. Yani ters açıdayım şu an. Belki karanlık çıkıyor olabilir görüntü. Güneş çünkü solumda. İskeleye doğru böyle güzel şöyle yürüyüp gelin. Buralarda güzel bu noktalarda fotoğraf çekilebilirsiniz, çok güzel. Arkanızda şehri alarak, gölü alarak güzel fotoğraflar çıkar. Şu an gördüklerim kameraya çıkıyor mu bilmiyorum da muazzam görüntüler var ya. Yani şurası çok yakın görüntü olarak. Karlı bir tepe, parça parça karlar şuralarda var. Karşı taraf komple zaten bembeyaz tepeler. Harika, çok değişik bir görüntüsü var buranın ya. Ve suyu çok temiz. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Tekrar görüşeceğiz. Martılar. Şöyle sahil boyu biraz bir yürüyelim bakalım. Kuğu yine geldi. Geziyor burada. He's overrated. We don't need a beach to
Eski şeyi korumuşlar ya biraz, o da güzel. Buradaki birçok böyle kafenin tarzı, dış yapısı falan 90'lardan 80'lerden belki daha eskiden kalma yani. Güzel yani eski sahilleri andırması. Oh, this view of you, it's got everything I need. Yeah, the rooms, they're cheap. And if we don't want it, we don't ever have to leave. Sahilin o tarafında biraz yürüdüm böyle. Zaman kaybetmemek için geri döndüm. Ohri'ye gelirken Üsküp'te para bozdurma işinizi bence halledin. Burada bir iki dövizciye girdim çünkü. 59.90, 60 bunlardan bozuyorlar tutarları. Biliyorsunuz Üsküp'te 61.30'a bozduk. 61.40 yazıyordu zaten internetten baktığımda. 10 kuruş gibi bir fark vardı yani burada. Daha fazla bir fark var. Burası biraz daha turistik. O yüzden fiyatlar biraz daha farklı. Magnetler bile burada mesela en ucuz 1,5. Üsküp'te 1'di. 1 euroydu. Burada 1,5 euro. Şimdi çok geç olmadan bir kaleye doğru çıkayım önce dedim. Burası da 1800'lü yıllarda inşa edilmiş Meryem'in Göğe Yükselişi Kilisesi. Hemen kaleye çıkarken kale yolu üzerinde sağda kalıyor. Ve aynı zamanda ufak da olsa böyle bir şehir manzarası bulunmakta. Bakalım içine girip bakalım bir de. İçerisi çok değişik böyle, çok tarihi. Sanki hiç dokunulmamış, hiç restore edilmemiş, o zamandan bu zamana gelmiş bir hava var içeride ve içeride muazzam bir tarihi bir o koku var ya hani, rutubet mi desem böyle şey koku. Kitap kokusu var ya böyle, yani kitap sayfası kokusu var içeride. İçerideki ambiyans, ortam, koku çok tuhaftı ya böyle, sanki bir anda yüzyıllar öncesine gitmişsin gibi bir hissiyat veriyor. Kale yolunda burası, çıkarken muhakkak bence içine bir girin bakın. Ücretsiz bu arada, girebilirsiniz rahatlıkla. Zaten anlam veremiyorum yani. İbadethane diyorlar. Giriş ücreti koyuyorlar bazı yerlerde. Çok enteresan bir şekilde. Ohrid dünyada nadir görünen bir özelliğe sahip bu arada. UNESCO miras listesine çift statüyle girmiştir. Hem doğal hem de kültürel olarak. Yani her şehir, her ülke, her bölge bu şekilde çift şekilde giremiyor. Ohrid'in yeraltı kaynakları ve su sistemi de çok ilginçtir. Gölü besleyen yeraltı kaynakları bu mevcut. Bu sayede de gölün su seviyesi dengede kalıyor. Oradaki o ekolojik sistemde aynı dengede sabit bir şekilde kalmış oluyor. Evdeki musluklardan, sokaklarda rahatlıkla içebilirsiniz yani. Öyle güzel, böyle can suyu derler ya hani, tadı böyle oh dersin içtikten sonra. Öyle bir suyu var, öyle lezzetli bir suyu var yani. Ve kale göründü. Kale göründü ama buradaki girişten yukarıdaki surların oraya bir bu kadar daha yol var gibi gözüküyor. Ohrid Osmanlı döneminde çok kültürlü bir yapıya sahipti. Bunu zaten görebiliyoruz. Aşağıda Ali Paşa Camisi, yanında Halveti Tekkesi, hemen biraz gerisinde kilise. Yani Balkanlardaki nadir yapılardan yan yana bu şekilde olması. Ortodokslar, Müslümanlar, farklı etnik kökenli halkların bir arada yaşadığı bir yer burası. Dini mimarisi yan yana olarak baktığınızda Balkanlardaki nadir şehirlerden birisi. İşte camiler, tekkeler, kiliseler hep yan yana. Ve kale kapısındayız şu anda. Şöyle göstereyim. Daha doğrusu bu şehir kapısı gibi. Eskişehir aslında burada başlıyor. Şöyle bir gezelim. Hemen şu yakında solda bir yer gördüm. Önce oraya doğru gidiyorum. Oralar çok daha güzel inşaatlara göre. Orada bir çan kulesi. Hemen yanında bir kilise. Burası da Kutsal Meryem Peripileptos olması lazım. Peripileptos. Tam okuyamadım ama yazarım altına. Kilisesi. İşte bu aşağılar tarihi Eskişehir. Böyle kaleye kadar çıkıyor. Bu aşağıdan gölün oradan doğru da buraya doğru çıkabilirsiniz. Benim geldiğim gibi de gelebilirsiniz. Diğer taraftan daha zor olur. Benim geldiğim taraftan gelip buradan aşağı gölün kenarına inmek daha mantıklı olacaktır. Şimdi devam edelim. Bakalım, gidelim kaleye doğru. Çok iyi ya. Bak buradan manzara daha iyiymiş. Böyle bir antik tiyatro, amfi. Aşağıda bir sahne koymuşlar. Manzarası da çok güzel yani. Burada eğer bir etkinlik yapıyorlarsa keyifli geçiyordur. Az önceki aşağıdaki antik tiyatro da M.Ö. 2. yüzyılda Antik Roma, Bizans o dönemlerde inşa edilmiş bir yapı. Uzun süre toprak altında kalmış. 20. yüzyılda ev inşaatları sırasında tesadüfen ortaya çıkmış bir yapı. Yani herhangi bir yapı, inşaat yapılıyor olmasa oralara, o antik tiyatro şu an hala toprağın altında gömülü olarak duracaktı. Yaklaşık 4000 kişilik bir kapasiteye sahip olduğu söyleniyor. Bayağı bir aşağıda kaldı. Bayağı bir yol yürümüşüz yani şu
meydan. Az önce şu aşağıda sahilin kenarında yürüyorduk yani düşünün. Ohrid Kalesi. Halk arasında Çar Samuel Kalesi olarak da bilinen bu yapı, bugünkü görünümünü büyük ölçüde 10. yüzyılda Bulgar Çarı Samuel döneminde kazandı. Ancak yapılan arkeolojik çalışmalar bu tepenin çok daha eski çağlardan beri yerleşim ve savunma amacıyla kullanıldığını ortaya koyuyor. Yüzyıllar boyunca Bizanslılar, Bulgarlar, Sırplar ve Osmanlılar tarafından kullanılan kale, Ohrid'in stratejik öneminin en büyük göstergelerinden biri oldu. Osmanlı döneminde de askeri bir nokta olarak varlığını sürdüren kale, bugün ziyaretçilerine sadece taş surlar değil, yüzyıllar boyunca burada hüküm süren medeniyetlerin hikayesini anlatıyor. Kale 10. yüzyılda Bulgar Çarı Samuel tarafından güçlendirilmiş stratejik bir savunma noktası. Aynı zamanda da şehri panoramik olarak izleyeceğiniz bir nokta. En tepe noktalardan birisi denebilir. Burada çalışmalar var. Arkeolojik çalışmalar var, belli ki etrafını çevirmişler. Burada da bir eski yerleşim ortaya çıkmış. Buranın altında bile baksanıza ya. Arkamda görmüş olduğunuz Aziz Clement Kilisesi'nin tarihi 9. yüzyıla kadar dayanıyor. Ama günümüzdeki şu anki görmüş olduğunuz yapı yani güncellenen bir yapı. İlk olarak Aziz Clement tarafından 9. yüzyılda inşa edilmiş bir yapıdır. Günümüzde yenilenmiş haliyle bulunmakta. Bugün gördüğümüz Aziz Clement Kilisesi'nin altında yüzyılların sakladığı başka bir Ohrid yatıyor. Burada yapılan arkeolojik kazılarda erken Hristiyanlık dönemine ait bazilikalar, renkli mozaikler ve manastır kalıntıları ortaya çıkarıldı. Her yeni bulgu, Ohrid'in sadece bir şehir değil, Balkanların en önemli kültür ve eğitim merkezlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Şimdi bu bölge olduğu gibi bu arkamda görmüş olduğunuz arkeolojik çalışmalarla ortaya çıkan bu bölge, kale, kilise ve çevresindeki diğer bölgeler Bulgar Çarı Samuel ile aslında ilişkilendiriliyor. Bu arkeolojik çalışmalardan sonra bunun daha da eskiye dayandığı ortaya çıkmış. Antik Makedon ve Roma dönemine kadar dayanıyormuş. Yani aslında kale çok daha eski savunmalar üzerine inşa edilmiş bir kale. Bölgede çok daha eskiye dayanan bir bölge. Ama bu bölge ortaya çıkana kadar Bulgar Çarı Samuel'in döneminden itibaren olduğu biliniyormuş. Şu anda da çok daha eskiye gittiği ortaya çıkmış. Devam edelim. Hemen az önce girdiğimiz kapıdan çıkıp aşağı doğru zaten Kaneon diye şurada yazıyor. Onu takip ettiğinizde buradan ormanın içinden böyle biraz serinleyerek aşağı doğru iniyoruz. Kaneon Kilisesi'ne doğru gidiyoruz şimdi. Saatlerimiz de şu an 2'yi gösteriyor. 10'da başladık gezmeye. Çok az yer kaldı. 2-3 tane yer kaldı aşağıda. Onları yaptıktan sonra burada şehrin yani şehir içindeki Old Town olsun, diğer taraflar olsun, göl olsun bu bölgedeki her şey bitmiş oluyor. Bundan sonra kalan 1-2-3 yer var. Onlar da 18-19 kilometre uzaklıklarda tekne turlarıyla da gidilebilen yerler. Ben onu yapmayacağım. Çünkü vaktim yok saat 5'te. Arnavutluğa geçeceğim buradan. Tekne turuna takılmadan günübirlik aslında arabayla buralardan geçerken Balkan turu yapıyorsanız gelip burayı 10'da başlayıp benim gibi birkaç saat gezip rotanızda yolunuza devam edebilirsiniz. Arabaya bakalım, markası ne bunun ya? Ne kadar eski. 50 model var herhalde. Markası Renault mu? Vay be. Renault 4'müş bu bak. Renault 4 TL. Markası. Renault 4 TL. Bakacağım üretim yılına. Bayağı bir eski duruyor çünkü. Burada yeni inşaatlar da yapıyorlar. Tabii buranın mimarisini bozmayacak şekilde buraya uygun şekilde yapıyorlar ya da restore ediyorlar. Kosova'dan çıktığımız Balkan serisi yolumuzda söyleyebileceğim şimdiye kadar kısaca şu olabilir. Prizren'e muhakkak gidin ve orada en az 2 gün kalın. Ohri'ye de bence gelin, en az 2 günde burada kalın. Üsküp ve Priştine'de bir günden fazla kalmayın derim. Bana göre kalınacak yerler değil, gün içerisinde gezilip devam edilecek yerler. Çünkü inanın ki Ohri ve Prizren, Priştine ve Üsküp'ten çok çok daha güzel ve çok çok daha iyi. Şu manzaraya bak ya. Şuralarda oturulmaz mı, yaşanmaz mı ya? Yazın şuranın keyfi nasıl olur bilmiyorum yani. Kışın da çok güzel keyfi olur. Harika bir manzara var ya. Şu balkonlarda oturup keyif yapmak çok güzel olurdu yani. Biraz böyle Hallstatt'ı da andırıyor. Bir oranın o ikonik kilisesi eksik şu aşağıda bir yerde. Manzaraya karşı yani koy al sana Hallstatt. Baksana abi milletin bahçelerine, balkonlarına bakar mısınız? Çardaklarına bakar mısınız?
Çok iyi. Belki de bazıları bunların çoğu evet apart ve otel. Kalabilirseniz muhakkak şunlarda kalın. Biraz yüksekte bir yerde ama araç çıkıyor buralara. Harika manzaralar var ya. Şuraya bak. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, Şuraya on a bak boat, ya. on a lake. Şurada bir evin olsun. Anladın mı? Milyon milyon borcun olsun. Gram strese girmezsin. O borcu da düşünmezsin yani. Baksana. On ice. Mis gibi. Şurada olacak. Şuradan sabahleyin göle gireceksin. And make a little Daha ne olsun ya? Vallahi daha ne olsun? And there ain't a palm tree inside, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a Evet, uzun bir yoldan sonra, güzel bir patika yürüyüşünden sonra Canyo'na geldik şu anda. Girelim bakalım burası nasılmış. naked life's too short. Let's not waste it, 'cause paradise is where Canyon çok estetik bir noktada bulunsa da aynı zamanda çok stratejik bir noktada bulunuyor. Asıl amacı da zaten dini ibadetten ziyade stratejik bir noktada bulunması ve eski ticaret yollarını gözetleyebilmek amacıyla yapılmış. Bu tarz detaylar Orta Çağ'daki yapılarda sıkça görülürmüş. Zaten dini ibadetin yanı sıra bu tarz böyle stratejik olayların takibini, gözlemini yapabilmek için de stratejik noktalara konumlandırıyorlarmış, koyuyorlarmış. Ne kadar çok stratejik dedim ya. Neyse, devam edelim. Ben biraz aşağılara doğru indim böyle. Şuraya doğru da deneyeceğim inmeyi. Alt tarafında burada çok harika fotoğraflık yerler var. if we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get Turların orada size bahsettiğim o denizaltı şu an geziyor. Tam şuralar mesela bakın burası. wherever we make it. Tam fotoğraflık. Paradise is wherever we make it. Oh, this view. Kanyondan çıktıktan sonra hemen böyle sağdan aşağı doğru devam ediyoruz. Ohrid'i sevdim ya. Buralar güzel. Şöyle gideyim bakayım bir ucuna doğru. Şuradan bakalım yakından bir suya. Vay vay vay. Buralar hep fotoğraflık yerler ya. Şuraya bakın. Yani baharda burası çok güzel olur. Renkler tam oturduğunda. Harika fotoğraflık noktalar. Abim kano yapıyor abinin biri. Yazın buralara kesin böyle ya masa falan, şezlong falan atıyorlar. Burada da böyle beach club tarzı yerler var çünkü. Buradan suya giriyorlar. Şurada hemen Canyon diye bir tane kafe var. Gölün kenarında. Canyon restoranın manzarası çok güzel. Oturacaktım ama yer yok. Şu dış kısımda. Göstereyim şuradan. Geldiğinizde turu tamamlayıp aşağı indiğinizde burada soluklanabilirsiniz. Şu dış kısmı. Oturacaktım, bir bakacaktım ama yer yok. Benim de çok zamanım yok. Ama yazdık bir kenara. Kısmet olursa geliriz yine. Buradan devam ediyoruz böyle. Buraların görüntüsü biraz ürkütücü ama. Burada hep böyle dar sokaklar. İnmeli çıkmalı, nefes nefese bırakmalı. Şu an buralar hep böyle kapalı ama sezonda buralar çok güzeldir. Böyle kenardan gidiyoruz şimdi. Sahilin dibinden. Tatlı suya hiç girmedim ama eminim ki güzeldir. Onun da keyfi bir başkadır yani. Burada böyle bir ahşap bir yol var. Çok güzel ve dikkat edilmesi gereken bir yol. Tahtalar çünkü biraz zarar görmüş. Güzel yerler ya. Ben beğendim yani, hoşuma gitti. Ne güzel yerlerde oturuyorlar diyeceğim de buralar hep oteldir yani. Evet, yolumuza devam ederken burada karşımıza Aziz Sofya Kilisesi çıkıyor. Hiç rotamızdan çıkmadık. Farkındaysanız hep her şey bizim kendi karşımıza çıktı yürürken. Yolumuzun üstünde öyle bir rota çizdim yani.
Ohrid'in tarihi merkezinde bulunan Aziz Sofya Kilisesi şehrin en önemli yapılarından biri. Bugün gördüğümüz kilise 11. yüzyılda inşa edildi. O dönemlerde burası sadece Ohrid için değil, bütün Balkanlar için önemli bir dini merkezdi. Uzun yıllar boyunca Ohrid Başpiskoposluğu'nun merkezi olarak kullanıldı. Şunlara bakar mısın? Yani bildiğim böyle mermer yani. Buz gibi bir de. Kilisenin içi gerçekten etkileyici. Duvarlarda bulunan freksler, yani yüzyıllar önce yapılmış resimler, Bizans sanatının en değerli eserleri arasında gösteriliyor. Üstelik bu resimlerin bazıları yaklaşık 1000 yıldır ayakta. Osmanlı döneminde kilise camiye çevrildi ve duvarlardaki frekslerin üzeri sıva ile kapatıldı. İlginç olan şu ki bu sıvalar aslında frekslerin zarar görmesini engelledi. Yıllar sonra yapılan restorasyonlarla birlikte bu tarihi eserler tekrar ortaya çıkarıldı. Bugün Aziz Sofya Kilisesi'ni gezerken sadece bir kilise değil, Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan yüzlerce yıllık bir tarihin izlerini de görmüş oluyorsun. Belki bu yüzden Aziz Sofya, Ohrid'de mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Çünkü burası taş duvarların arasında yaklaşık 1000 yıllık bir hikayeyi saklamaya devam ediyor. Evet, döndük dolaştık meydana geldik yine. Görüyorsunuz. Şu an saat 3'ü 10 geçiyor. 10'da başladık. 3'ü 10 gece bütün bu Eskişehir'de görmemiz gereken her şeyi gördük. Yani 5 saat. 5 saatte her yeri görebilirsiniz. 1-2 saatte sağda solda oturup dinlenebilirsiniz. Bir gün gezmek için yeterli. Keyif çıkarmak için en az 2 gün. Alabalığı meşhur. Yiyemedik. Kısmet olmadı şu an. İnşallah başka zaman geldiğimde deneyimleyeceğim onu. Bir de yılan balığı meşhurmuş. Onun dışında zaten fix. Bütün Balkanlarda yiyebileceğiniz şeyler var burada. Köfte, triliçe, işte o fasulye güveçte filan. Meşhur Balkan sosları var işte. Ajvarıdır bilmem neydir. Bu arada söylemeyi unutuyorum ben video çekerken çok. Videoları beğenirseniz ve abone olursanız sevinirim, mutlu olurum. Çünkü YouTube algoritma bunu istiyor. Videoları daha büyük kitlelerin karşısına çıkarmak için. Destek olursanız, desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim. Şimdi otelden çantamı alayım ve yola koyulalım. Evet, çantamızı aldık. Yola devam. Otobüs şurası bakın. Klasik Company yazan yer. Karşıya geçelim ve önünde zaten duruyor servisler. Genelde bu tip araçlar böyle servis gibi küçük araçlar gidiyor. Çünkü yollar çok bozuk yani buraya gelen yollar. Çok virajlı, çok tehlikeli. Büyük otobüslerle o yolu bitiremezsiniz. Büyük otobüsler zor geçer o yollardan zaten. Aşırı keskin virajlar var. Karşıya nereden geçeceğiz? Şu ileride. 2 dakika falan anca yürüdük buraya yani. Çok yakın. Bakın hatta yakınında Tamaro diye 7/24 açık olan bir market de var. Benim şimdi alacağım şey buradan gidiyor direkt. 2 saat, 3 saat falan anca sürüyor. Bakalım. Bir önce girelim şimdi. Soralım var mı yok mu? Kolay gelsin. Tiran var mı? Var. 5'te mi? 5 TL. Tamam, alayım bir tane. Daj mu jedna karta za Pirana. Şimdi bileti hallettim, sıkıntı yok, yerimiz var. 900 denar, 14,5 euro falan buradan Tiran. Araçlar böyle. 2,5-3 saat sürüyor yol. Bu yazıhanenin, yazıhanesinin yakınlarında şöyle bir bakıyorum sağa sola da bir yer varsa bir şeyler almak için. 110 Makedon denarı kalmış bende. Onu da bitireyim, cebimde kalmasın varsa bir yer. Her yerde kapalı burada ya. Etrafta bir şey de yok bu cadde üzerinde. Bu arada videoları beğenip abone değilseniz de abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Çünkü YouTube da bunu istiyor. Videoları daha farklı, daha fazla insanın önüne çıkarabilmek için bu tarz şeyler algoritma için önemli. Beğeni, yorum, abone gibi durumlar. YouTube bunlara dikkat ediyor ve böylece daha fazla kitlerin önüne çıkartıyor. Beğenmeyi ve abone olmayı, nokta da olsa bir yorum bırakmayı esirgemeyin. Yaklaşık tam bir hafta oldu diyebiliriz pazar günüyle birlikte. Ben yola çıktığımda 1010-1020 abone filandım. Şu anda 1600 küsür olmuşuz. Bir hafta içerisinde çok güzel bir artış var. Herkese destekleri için çok teşekkür ederim. Varsa sormak istediğiniz sorular yazın alta, konuşalım, sohbet edelim. Bundan sonraki rotalar için birbirimizle bilgi paylaşalım. Güzel olur yani. Şu markete girelim de bundan bari yolluk bir şeyler alalım.
Burada böyle baklavalar var, katlı. Baklava, börek gibi bir şeyler var. İkisini aldım. Bir tane böyle büyük bundan, bir tane de kola aldım. İkisi tam 110 yapıyor. Bunlarla idare edelim artık. Tiran'a indiğimde Tiran'da bir şeyler alır. Bir yerlere gider bir şeyler yerim. There ain't a palm tree in sight, but there's no